Hadi gel artık. Burada ne yapıyorsun? Dışarısı eksi derecede olabilir ama güzel bir ateş yaktım. Ve ortam gayet sıcak. Ve gerçekten güzel manzaralı bir göl var. Gece olduğu için ne kadar gözükmese de. Hadi gel. Gel. Gelmelisin. Hadi. Hadi çabuk. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, moves won't have it. Evet kardeşlerim, şimdi çadırdan çıktık haliyle. Çadırımızı böyle bir yere konumlandırdık ve şurada biraz beton vardı. Etrafta haliyle çok yağmur ve kar yağdığı için zamanla çok çamur olmuş. Ama arabamızı şöyle beton bir konuma koymuş olduk. Haliyle burada ortamımızı kurmuş olduk. Ateşimiz burada çok güzel bir şekilde yanıyor. Ve hemen şuracıkta bakın, daha bak böyle giderken göle doğru girmeye başlıyoruz. Bak şu anda göl başlıyor. Tam da alanımız bu şekilde. Şimdi ortamın sıcaklığı, ortamın güzelliği çok iyi. Geceliğin haliyle göl birazcık daha yani ürkütücü olabiliyor. Çünkü su. Ama burası asıl biliyorsunuz ki gündüz güneşle birleşmeden önce ve birleştikten sonra mükemmel bir görüntü alıyor. Şimdi kardeşlerim, çevrede o kadar çok köpek var ki. Yani bir de böyle tilki mi, çakal mı artık ne uğuluyorsa böyle ufak ufak bir hayvanlar çok keskin seslerle. Şimdi ekrana gelmiyor ama size onları da göstereceğim. Bir anda böyle bir coşuyorlar. Her yerde zaten köpekler, çakallar önümüze çıkıyor haliyle. Doğayı keşfeden ve doğada kalan insan için çok normal bir şey bu. Canım, bunların hepsini mi yapalım? Evet, onlar biraz küçük, o yüzden hepsini yapmamız lazım. Ya bu evde, mutfakta yapılanla doğada yapılanın çok farkı oluyor. Aslında bunu uzun süredir farkındayım tabii de ateş olayı. Odun ateşi. Kardeşlerim, şu anda ortam soğuk ama ateşin gücü gayet iyi ve şu anda Allah'a şükür şu ana kadar üşümedik. Yemek işimiz baya bitti. Ama çevrede aşırı derece köpek var ve bir uğultu var. Büyük ihtimal tilki ya da çakal olabilir böyle. Onların uğultusundan, hatta gölde uyuyan ördekler bile suya kaçıyor böyle. Köpeklerin avlamasından falan şıkır şıkır. Evet kardeşlerim, biz şimdi elimizden geldiği kadar yemeği hızlı bir şekilde ayarlamaya çalıştık. Yalnız gece sert geçecek belli. Bismillah.
Oh. Yalnız kardeşlerim şöyle söyleyeyim. Ortam acayip soğudu. Yani şu ense boşluğumdan böyle bir soğuk giriyor. Canım sen üşüyor musun? Tabii üşüyorum. Yani buradayım ya. Mesela buradan ayrıldım. Az önce şuradaki masayı düzeltiyorum. İşte yemekleri falan ayarlıyorum. Bagaja topluyorum falan. Mükemmel bir soğuk var. Zaten şu anda Bursa -3 gösteriyordu bu gece. Evet. Burası kesin 5, 7, 10 çıkabilir. Çünkü rakım Bursa'dan epey bir yukarı. 500'ün üzerinde, 600'ün. Bursa 100. Burası da bir 500-600 vardır öyle tahmin ediyorum. Burası da bir 500-600 civarındadır. Şimdi az önce yemek arasında jandarmalar geldi. Haliyle kontrol ediyorlar. İşte arkada bir kamp kuran var. Oradan öbür tarafa uğradılar. En son 3. biziz. 4-5 böyle gidiyorlar. Kimlik kontrol yaptılar. Rutin genelde oluyor. İşte ateşli silah var mı vesaire böyle şeyler soruyorlar. Alkol kontrolü, denetim falan. Çünkü burada alkol tüketmek yasak olduğu söyleniyor. Ama işte istisna, yazın çok kalabalık olduğu için biraz aslında şeyden çıkıyor demek ki. Yani onlar da teftişlerini yapmaya çalışıyorlar sonuçta. Dedi ki işte şu numarayı veriyorum, herhangi bir sıkıntınız olduğunda mutlaka bizi arayın. Biz dedi devredeyiz her zaman için, geliriz tekrardan. Dedim yani bu zamana kadar çok geldim. Ama bu açıdan bu göle hiç gelmemiştim. Onu yarın daha iyi göreceğiz inşallah. Bir sıkıntı yaşamadım. Dedi ki son dönemde aşırı derecede burada bir hırsızlık olayı var dedi. Yani şu şekilde nasıl hırsızlık dedim, yani ne yapabiliyorlar? Yani diyor ki hiçbir şey yok gibi, mesela bir bayan ya da bir erkek geliyor dedi. Aslında 2-3 kişi geliyorlar dedi. Bir kişi işte sizde böyle bilmiyor gibi bazı muhabbet, soru bir şeyler sormaya başlıyor. Örnek veriyorum işte ya biz şu iki ileride çadırdayız, biz de kamptayız da şarj kablomuzu unutmuşuz gibi. İşte bir 10 dakika doldurabilir miyim gibi derken birisi sizinle konuşurken arka plandan öbürküsü işte haliyle kamptasın, eşyaların nerede olacak? Çadırda olacak. İşte çadırdan telefon, laptop falan, önemli eşyalar, değerli eşyalar, çanta, cüzdan vesaire birçok kişinin gitmiş. Buradan o şekilde çok şikayet bulunmuşlar. Aklınızda olsun. Burası Bursa Ericek. Ama birçok kamp yerinde demek ki bu artık bir şeye başladı. Yani sonuçta kampçılar genelde yardımsever insanlardır. Doğayı seven insanlardır. Haliyle geliyorsunuz, bir bakıyorsunuz biri diyor işte şarj aletim yok ya da ne bileyim Urbankim işte şöyle oldu böyle oldu, bir yardım ya da telefonum çekmiyor, sizin var mı, bir muhabbet ederken arkadan diğer kişi yani sizin iyi niyeti kullanarak o boşlukta çadırınıza giriyor, telefonunuzu alıyor, işte laptopunuz varsa alıyor, işte ne bileyim sırt çantanızın içindeki değerli eşyalarınızı alabiliyor. Çünkü kamptasın çantasıyla dolaşmıyor değil mi canım? Evet. Önemli şeylerimiz haliyle arabamızda duruyor ya da çadırımıza koyuyoruz. Arabalarda biraz çoğu kişi indirmiyor yanına, yolda bırakıyor. Yani çadırda dönüyor olay. Bu şekilde bir olay var. Dikkatli olun. Yani kampa gidiyorsanız tabii ki de çok kalabalık olmayan yerlerde yapıyor olabilirsiniz. Ben de çoğu zaman öyle yapıyorum ama genelde benim demek istediğim böyle yoğun kamp alanlarında, hani yaz kamp alanlarında, bahar kamp alanlarında oluyorsa biraz dikkatli olun kardeşlerim. Şimdi hava baya bir soğudu. Birinci çuval bitti. Ateşi gömdüm. Çok soru geliyor aslında. Onları bugüne kadar çoğu zaman cevaplamadım. Şöyle cevaplayayım. Abi kampta namaz kılabiliyor musun? İşte su olayı nasıl oluyor? Kıble olayı nasıl oluyor falan. Kardeşlerim şöyle söyleyeyim. Yani dini ibadetlerimizi yapmak için bize çok şeyler gerekmiyor. Dinimizin gerektirdiği temiz bir ortam. Abdest almamız. Hatta su yoksa teyemmüm var biliyorsunuz. Kıble yönünü bilmeniz yeterli oluyor aslında. Bunu nasıl öğreniyorsunuz? Geldiğiniz ortamlarda öğrenebilirsiniz. Kişilere sorabilirsiniz. Ya da uygulamalar var. GPS uygulamasından bile sinyal alarak kıbleyi çok rahat bir şekilde görüp bakabiliyorsunuz. Su olayı derseniz yanınızda şöyle bir litreden az bir su bile olsa abdest alma olayı çok daha rahat olabiliyor. Olur da yani. Çok su harcayarak abdest değil mesele. Yeter ki hani suyunuz olsun. Ortam müsait olsun. Bir köşede hemen abdestinizi alabilirsiniz. Bu şekilde hallediyorum. Ama en önemlisi şu. İnsan istediği zaman her türlü ortamda her türlü şeyi yapabiliyor. Ben nasıl şehrin göbeğinden kalkıp böyle bir ortama gelip bir şeyler yapma derdindeyim, bir haz alma derdindeysem demek ki insanoğlu bir şeyi isterse pek de ortamı aramıyor. Yani bir şeyi istiyorsa yapar, bence onu yapar. Ben herkesin kendi içindekini kendisine sorsa herkes kendisini bilir yani bu işi.
en zor zamanınızda, uygun olmayan vakitte bir şey diyorsanız, siz onu kafaya taktıysanız yaparsınız. Genelde öyle oluyor. Ama dikkat etmek lazım. En önemlisi Allah hepimizi hayırlı insanlarla karşılaştırsın. Hırsızlık olayında, işte kaza bela olayında, geolog olaylarında. Yani iyi düşünelim, iyi olalım inşallah. Evet, şu anda bütün ışık sistemini kapattım ve en son dışarıda bir tane şöyle alevli bıraktım. Artık çadırın içine doğru yavaş yavaş hareket edelim. Bismillah. İçerisi çok iyi ya. Yalnız dışarısı var ya. Öyle böyle değil, çok soğuk. Ben şu ayakkabılarımı çıkarayım. Burası çok güzel olmuş. Bu sırada çadırımıza girmişken şöyle bir şey söyleyelim kardeşlerim. Kamp serüvenimize, şimdi biliyorsunuz arabayla kamp serüvenimiz devam ediyor. Araç üstü, yani arabanın içinde. Araç üstü çadırla. Araç üstü çadırla yeni bir modelimiz bu. Bir önceki modelimizde yapmıştık. Bir serüven olmuştu bize. Normal kamp çadırlarıyla bir de yeni bir iki tane çok güzel envanter ekleniyor aslında kampla ilgili. Onlar da yakında inşallah. Sürpriz olsun, şimdi tam söylemeyeyim şu diye. Bir oylama yaptım, böyle biraz tuttu gibi ama tam da tutmadı aslında. Topluluk bölümünden oradan bakabilirsiniz. Ama eminim size zevk verecek güzel iki envanter. Güzel olacağını düşünüyorum inşallah. Evet kardeşlerim, artık yatma vakti. Dışarıda şu anda buz kesiyor. İçeride sobayı yaklaşık bir 15 dakika yaktık ve şu anda baya bir sıcak. Çok rahat yani, şu anda tek battaniyeyle yatıyoruz. Hayırlı geceler. Sabah ezanı okundu. Kalkmamız gerekiyor ve şöyle bir durum var. Mükemmel bir rüzgar var dışarıda, böyle bir soğuk da esiyor. Bu içerisinin ortamını bayağı bir değiştirecektir. Şöyle göstereyim birazcık size dışarısını. Sudan belli oluyor değil mi? Birazcık bir esinti var. Evet kardeşlerim, hepinize günaydın, hepinize hayırlı sabahlar olsun. Güzel bir göğüs sabahından uyandık. Yani kuşlar, ördekler sağ olsunlar bizi hiç bırakmadılar. Ama gerçekten soğuk bir ortam. O yüzden sıcak bir çadır ortamı bizim için çok koruyucu ve konfor alan oldu. Dışarısı gerçekten soğuk, bayağı bir soğuk. Hatta şu koyduğum buz var, su kıtır kıtır böyle olmuş, içi tıkır tıkır. Birazcık iyi değil yani, donma olayı biraz başlamış aslında. Şimdi ortamı ilk olarak ısıtmamız gerekiyor. Ortamı ısıtmamız gerekiyor ki, çünkü bugün güneşin çıkma mesafesi falan biraz zor galiba burada. Öyle görüyorum. Normalde şu anda saat 8:50, güneşin gelmesi gerekiyordu çoktan. Ama öyle bir durum yok. Şöyle pek kamp yapan yok ama şöyle bazı noktalarda karlar var. Çadır olarak da şu ana kadar 3 tane çadır saydım. Evet, şimdi biraz ısınma vakti. Alın bakalım. Oo, şu bozbaşlı ördek. Ya hepsi güzel. Yani Allah'ın yarattığı bütün canlılar güzeldir ama yani mesela bakın, bunun yeşilini beğeniyorsunuz ama şunun kırçılları çok farklı. Yani birisinin bir tarafını beğenirken diğerinin öbür tarafının çok daha güzel olduğunu görüyorsunuz. Şurada bir şunu alalım.
Erzak kutularımızı alalım bakalım. Şu elektronikle ilgili zaten. Şu kapçanak. Bozulacak bir şey getirseniz bile bu soğukta zaten bozulmaz kardeşlerim. Kesinlikle. Hiç şüpheniz olmasın. Şimdi ateşimiz yavaş yavaş kıvama gelecek. O gelirken hatta biz bir tane daha su ısıtalım. Çünkü burada su sıkıntısı yaşıyoruz. Bardak altlıklarımız olmazsa olmaz da. Evet, suyumuz ısındı. Saatimiz 10 oldu. Kardeşlerim ama hala ve hala güneşi göremedik. Güneş yok bugün. Canım sen üşüyor musun? Yok iyiyim ya. Güzel. Biraz esiyor tabii. Tabii ne kadar ön planda yemekleri ben yapsam da arka planda mutlaka eşimin eli oluyor. Çünkü her zaman için biz yapamıyoruz yani. Biz olayın başka boyutunda kalıyoruz. Bir tane powerbank kendini iptal etmiş. Full 4 dişli hiçbir şey kalmamış. Berbat durumda. Dinlenmeye, huzur depolamaya şehre inmeden böyle bütün moralimizi, yani her şeyimizi sıfırlamak için devam ediyoruz dinlenmeye. Şimdi sürekli ben aslında hikayeler anlatırım. Allah razı olsun, sizden de güzel dönüşler oluyor. Abi ya niye anlatmadın? Hadi bir daha anlat. Güzel hikayeyi de gibi durumlar olabiliyor. Şimdi ortalık daha da çok kalabalık olmadan güzel bir hikaye anlatayım ve
Aslında hikaye değil. Güzel bir anlatış yapayım size. Başımdan geçen bir olay bu benim aslında. Kendimle ilgili bir savaş bu. Oh canım, sen de odun atıyorsun biraz daha. Hadi bakalım. Şimdi yaklaşık 5-6 yaşındayken çok net hatırlıyorum. Biz aile kamplarına giderdik Uludağ'a ve Uludağ'da dedem böyle büyük büyük çadırlar kurardı. İşte teyzemler böyle bir yerde kalırdı. Kadınlar bir yerde kalırdı. Erkekler için böyle başka çadır. İşte böyle ne bileyim isteyenlerin, ailelerin böyle kendi çadırları olurdu. Böyle 6-7-8 aile yemek çadırı dahilinde büyük büyük çadırlar kurardık ve tabii ki de doğada en çok insanlar neyden korkuyor? Böcek, börtü böcek. Ve bana o yaşlarda bir korku bulaştı. Örümcek korkusu bulaştı. Aslında bir gün kampta böyle denk geldiğinde korkmuştum. Çadırda gördüm böyle. Hani böyle 6-7 ayaklı olur ya böyle. Büyük, küçücük kafası gövdesi olur. Bunu gördüğümde çok korkmuştum. Dedim ki aman ya bu beni ısıracak, beni yiyecek. Daha yaşımda böyle 5-6 yani, onları hatırlıyorum. Ondan sonra bende bunun korkusu başladı. Öyle bir korku başladı ki 7 yaşında devam ediyor. Örnek veriyorum. Bizim evdeki tuvaletten emin olduğum için lavabodan genelde musluğun altında yani görmüşlüğüm vardı. Dağ orman evlerinde böyle gittiğimizde, kamp yerlerinde böyle hani bir de böyle ağına yaklaşınca böyle titrerdi o, böyle tık 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 böyle bir hareket yapıyor kendi savunmasını. Ondan sonra evlerin altında böyle lavaboların altında var mı? İşte girdiğim lavaboların içinde var mı? Önce ona bakardım. Tuvaletim olsa ama böyle hani patlayacak durumda olsam ona bakardım. Var mı yok mu? Bir yere misafirliğe gittik. Derlerdi oğlum tuvalet burada. Hani isterdim lavabo şu tarafta, buyur geçebilirsin. Tık 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 geliyordum. Hadi gir. Diyordum lavabonun böyle garip lavaboların altına eğilip böyle örümcekler var mı? Sürekli bunlara bakıyordum. Çünkü benim içime çok kötü işlemişti. Ve bir süre sonra baktım ki 8 yaşındayım. Okul döneminde de çok zorluk çekiyorum. Okulda böyle var mı yok mu? Ya da işte girdiğim tuvalette kapının arkasında bir köşede var mı? Orada var mı? Böyle değişik düşüncelerle kendimi iyice esir etmeye başlamıştım. Dedim ki bu olay böyle olmayacak. Ben bunu nasıl yapacağım? Bunu nasıl yeneceğim? Artık bunun derdine düşmüşüm aslında. Ya bu bana ne yapabilir? İşte tutacak böyle fısık böyle bir ısıracak, böyle kanman çıkacak gibi böyle şeyler düşünüyordum. Biraz da çizgi filmlerin etkisinde de kalarak ve o dönemde böyle filmler de işte etkisinde kalarak böyle şeylerden çok etkileniyordum. Ve bunu nasıl yenerim muhabbeti derken bir gün kırsal bir bölgedeyiz. Okulla pikniğe gittik ve okulda piknikteyiz. Ben bu şekilde şeyde oturuyorum. Böyle ağacın altında arkadaşlarımla muhabbet ediyorum ki böyle arkadaşım dedi ki Yunus elinde örümcek var. Şimdi şaka niyetinde olduğu için bir şey demedim. Oğlum vallahi örümcek var ya. Örümcek var ya, baksana. Bir baktım. O benim kabusum olan büyük bacaklı kocaman örümcek burada duruyor. Şöyle bir silkildim. Örümcek gitti. Böyle bir şey var mı bir şey yok mu böyle bir korktum falan. Ya oğlum ne korkuyorum falan böyle muhabbet oldu. Ve örümcek gitti. Yavaş yavaş yürüyor böyle. Dedim ki tam an bu an. Galip gelebilme anı. İçindeki korkuyu yenebilme anı. Elimi uzattım. Birinci seferde yapamadım bunu. İkinci sefer dedim olmadı. Yani şundan da korkuyorum. Çünkü böyle tiksinirsem o korkuyla ona zarar da vereceğim. En sonunda elime aldım. Ayağı böyle geldi. Parmağıma geldi. Elime çıktı ve beni ciddi anlamda tedirgin ediyordu. Baktıktan sonra tekrardan bıraktım. Ondan sonra o olayın etkisinde kaldım ve dedim ki ben yıllarca bundan neden korktum? Bana bir zarar verebileceğini düşündüm. Halbuki bu küçücük bir hayvan. Benden bana ne yapabilir ya? Bu bir boğa mı ya? Bu bir aslan mı? Kaplan bu nedir ya? Bana ne yapabilir? Hiçbir şey yapamaz. Bu örümcek beni yıllarca yani ufaklık döneminde gerçekten bana neredeyse travma niteliğinde bir etki bırakmış. Ve o anda onu o şekilde yendim. Bana bir zararı olmadığını, benim ondan üstün olduğumu, hani üstün derken yani onun bana vereceği bir o korku, anladınız mı? Gereksiz bir korku. Yani bunu bir şekilde kendime yendikten sonra gerçekten bağlarım çözülmüş oldu. Kurtulmuş oldum.
Ve şöyle bir şey, emin olun ben onu çözmeseydim belki kampı, doğayı da çok sevemezdim. Belki aranızdan sevdirmiş olduğum kardeşlerime de sevdiremezdim. Bu sırada şöyle bir şey, sigara bırakma videoları çekiyordum ya, sigara olayı da aynı bunun gibi. Kendinizi ona öyle bir fokusluyorsunuz ki onu görüyorsunuz. Benim örümceğe fokusladığım gibi. Ben nasıl ona fokusluyorum sürekli? Hep böyle örümcek mi çıkacak? Ay buradan mı geçti? Ay burada var mıdır? İşte ne bileyim sigara. Ay cebimde mi? Ay ya biterse? Burada bir gün kalacağız, sigara biterse ne yapacağım? İşte yandakinden isterim. Ay dur bir tane markete uğramadan gitmeyelim. Sigara biter. Sigara pahalanacakmış, biraz stok yapayım. Hani fokuslandığımız konu bu. Halbuki başka zevkler var ya. Ya çay var, kahve var. Anladınız mı? Ya bin bir türlü içecek var, bin bir türlü yiyecek var ya. Yani niye bu? Niye bu ya? Anladınız mı? Fokuslanma olayı. Tamamen kendinizi aslında kurtarabilme olayı burada başlıyor. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Olay bu dediğiniz anda aslında bir anda bir nebze özgürlüğünüze kavuşmuş oluyorsunuz. Bunu da böyle anlatmak istedim. Başımdan geçen gerçekten güzel hikaye. Başımdan geçen güzel hikayeler zamanla, videolarla size anlatmaya çalışacağım. Çok kısa bir not düşeyim. İnşallah yeni bir kamp konseptine. Şimdi biliyorsunuz normal çadırlarla kampları yapıyoruz. Allah'a şükür yer çadırı. Onun haricinde arabamızı bir kamp odasına çevirip arabamızın içinde kalabiliyoruz. Araçüstü çadırda kalabiliyoruz. Yaklaşık 2 sezondur, bunların 3 sezondur hepsini çekiyoruz inşallah. Şimdi çok güzel bir kamp envanteri ve 2 tane kamp envanteri gelecek. Bu da sürpriz olsun. İnşallah bundan sonraki kamp videosu bununla ilgili olacağını düşünüyorum. Bir aksilik çıkmazsa diyelim. Öyle olsun. Kardeşlerim Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Gerçekten güzel bir gece ve güzel bir sabah geçirdik. Haliyle yani doğada insan her türlü enerjisini boşaltabiliyor. Doğa bizim ilacımız aslında. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başka bir hafta başka bir videoda tekrardan görüşmek üzere. Tekrardan gelebilmek için gitmek gerekiyor. Sağlıcakla. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less, your check as I'm chess. What's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson, he got a new engine. From pain, it's a blessing, new focus, no guessing. Just bold and obsession, all in his possession. You got their attention, I'll leave an impression and take your redemption. Just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression, You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they're scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me.